Yeni bir güne, güzel bir güne hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Şöyle masanın üstüne baktığımız zaman, şu manzaraya baktığımız zaman ne kadar hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Yani siz ne diyorsunuz bu duruma? Şu anda ben burayı görüyorum, o kadar hoşuma gidiyor ki. Yani anca bu kadar güzel olur yani. Şöyle yukarıdan gösterin bir. Evet, yani burası tam böyle her şeyin tertipli olduğu bir yer ya, çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok beğeniyorum. Değerli arkadaşlarım, inşallah daha da iyi olacağız, daha da güzel olacağız. Her şeyi beraberce burada başaracağız. Şimdi gelelim konularımıza. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar bizim şu anda yapmak istediğimiz şey şu parçaların kesilmeden önce ben telalamak istiyorum. Önce telalanacak bu kumaş. Ondan sonra kesime hazırlanacak. Bu konu için geçerli değil. Ama ben şu anda bunları alacağım. Buradan çıkartacağım. Şu kumaşımı, kalıplarımı koyduğum kumaşımı komple düzgün şekilde, içinde balon kalmayacak şekilde, hava kalmayacak şekilde süper bir ütüden geçireceğim. Şimdi bu da elimde. İsterseniz eğer ki bu size zor gelirse arkadaşlarım, bunu buradan kesebilirsiniz. Tek katman ütüleyebilirsiniz. Yani böyle kocaman bir parçayı ütüleyeceğinize. Şimdi ben bunu alırım. Bakın. Ben bunu alırım. 2 işlem yaparım ama benim için daha da kolay olur. Şöyle aldım. Kumaşın boyu burası bu arada, bilginiz olsun. Zaten bu kadar kumaş bana lazım ya. Ben bunu böyle yaparım. Şunu üstten kesersem aynı katlamayı yaptım mı yine aynı şey verecek bana. Yani ne yapıyorum şu anda? Makas alayım. Şunu şuradan tut. Şöyle ben de bunu alttan tutacağım. Ben bunu şimdi ortadan ikiye böleceğim. Telalarken rahat tela olsun diye arkadaşlar. Böyle kocaman bir parçayla uğraşacağıma şu anda telanın ne olduğu, ne işe yaradığı, bunlardan bir tanesini çift kat tela, bir tanesini tek kat tela veya ikisini de çift kat tela yapabilirsiniz. Ben burada hiç potluk vermeyecek, duruşu içi boş da dahi olsa jilet gibi bir ürün istiyorum. Şu kırılmanın göğüste olmasını istemiyorum kesinlikle. Şu kırılmanın. Bakın ortada bir kırılma var. Şu kırılmaların olmasını istemiyorum. Şimdi ben burada istersem şu anda bu parçalarımı 2 kat tela yaparım. Daha parlak, daha keskin, daha kaliteli görsel alırım. Çok ciddi fark ediyor, bilginiz olsun. Tek kat tela ile çift kat tela arasında çok ciddi fark var. Uygulamada göreceğiz. Şimdi ben bunu burada aldım. Şimdi bu 2 parça oldu ya. Ben bunu burada tutuyorum. Şimdi ben bunu ütüye sokacağım. Ama böyle olduğu için rahat ettim. Benim için çok rahat bir sistem, kolay sistem. Şimdi bunu da şöyle size göstereceğim. Ben bu teladan kullanıyorum. Bez tela arkadaşlar, şöyle yakından gösterelim. Bez tela bir tarafı şekerli gibi, bir tarafı pamuklu, yapışmaz. Bunu kumaşa yapıştırdığımız zaman kumaşı sertleştirir. Bilginiz olsun. Ben bu telayı kullanıyorum. Bunun ismi de Tela Türkiye'de bez tela. Birçok gelinlik malzemesi satan yerde mevcut. Bu şekilde istersek arkadaşlar kesip birleştirebiliyoruz bakın. Bu şekilde bu santimde işte kaç tane istiyoruz? Böyle bayağı bir kesip hızlı yapıştırabiliriz. İstersek de boyunu alırız. Bir de boyunu görelim. Boyundan alırsak burada böyle bir parça veriyor. Hoş değil. Ama ortalardan ekleyebiliriz. Biz ne yapalım? Bizim şu kadar, yani şöyle hemen bu kadar lazım ya bana. Ben hemen biraz daha geniş. Her iki tanesi neredeyse bir parça kumaşı kaplar. Yani bize ne lazım? 2, 1 olduğuna göre. 3, 4, ikinci parçayı kaplar. Şimdi ben bir iki daha alırsam bu sefer bir parçayı 2 kat tela almış olurum. İstersem 4 tane daha alırım. 1, 2. Sonuç olarak biz bomba gibi, jilet gibi bir şey istiyoruz. Şimdi gelelim. Bunu burada keselim. Bu telalarda parça parça da olsa hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Zararı yok, filesi yok. Yani ne kadar kullanmak istersek o kadar kullanıyoruz. Hemen şöyle açalım. Yani parça da kalsa hiç fark etmiyor. Sonra telayı içeriden üstte katman olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi bunları hemen açıyorum. Şimdi bu kumaşın içi, bu da parlak yeri. Ben şimdi bunu burada telalayacağım. Kumaşın, telanın şekerli tarafı kumaşa gelecek. Arkadaşlar belki aramızda bilenler de vardır, bilmeyenler de vardır. Telayı böyle elimize aldığımız zaman şekerli tarafı kumaşa gelecek. O şekilde yapıştırılacak. Şu hazır. Şimdi öteki parçayı yapacağım. Aynı şekilde getirip bunu üstüne koyacağım. Bu sefer benim şu üstteki parçam ne olmuş olacak? Bu astarı, bu dışı olmuş olacak. Çünkü bu 2 katlı. Hemen şöyle geliyorum.
İkisini aynı olacak şekilde bakın, bu üst taraf çift kat telal olan, alttaki tek kat telal olan. Şimdi getiriyoruz. Hemen şöyle yanıma gelin. Bunu buraya koyduk. 3 numara. Arkadaşlar 1 numaralı parça, 2 numaralı parça, 3 numaralı parça. Böyle böyle devam ediyor. Bunu da buraya koyduk. Şu arka parça. Şunu bir alayım. Şu kuşağı bir görelim. Ben şu anda böyle bunu oturtturdum. Kalıplarım hazır. Hemen şuraya geliyorum. Ne lazım? İğneleme lazım. Hemen ben bunu aldım. Başlıyorum. Bismillah. Şöyle iğneliyorum. Ama çift kat tele olduğu için de bayağı da zorluyor şu anda. Yakadan başlıyorum. Bismillah. Keserken de kalıbı da düzeltebiliyorum. Bazı mesela çapaklar falan var. Görüyorsunuz. O çapakları da alıyorum. Ben bundan kurtuluyorum. Evet. Yakayı çok fazla böyle yüksek yapmadım. Daha zarif duruyor. Gerçekten daha güzel duruyor. Bir etkisi var yani bunun. Şimdi bunu da hemen kesimlerini bitiriyorum beraberce. Bakın burada kol işareti biraz zayıf kalmış. Tabi bunlara inşallah dikkat edeceğiz. Ben bunu böyle düz kestim. Şimdi bunu buradan beraberce girelim bakalım. Hemen ikinci parçayı çıkartıyorum. Kalıp 2 numara. Bakın şurası göğüs üstü. Burayı biraz daha dar aldım ben. Orada konuşmuştuk. Burayı biraz daha dar aldım. Yani dikiş payını azalttım diyelim. Ama alt tarafı normal bıraktım. Bakın mesela burası benim dikiş payım. Burada net belli oluyor. Niye böyle? Nasıl? Biz önce kalemle çizdik. Şimdi kesimini yapıyoruz. Yani ne kadar dikiş payı verdiğimiz de belli. Şu anda görünüyor. Bu da tamam. Bu da tamam. Hemen şunu şuraya yerleştiriyoruz. Tamam. Arkadaşlar ben kesmeye devam ediyorum. Kesmeye devam ediyorum bunları. Arkadaşlar başaracağız. Beraberce bu işi başaracağız. Ben size aktaracağım ilmi tam anlamıyla. Siz de bunu başaracaksınız. Söz verelim. Lütfen. Bakın iyi bir hesap yapılmış bir kurs bu. İyi bir hesap yapılmış bir eğitim sistemi de diyeyim. Birbirimize söz verelim. Bakın ben şu anda bunu yapıyorum, çalışıyorum. Kolay değil mi? Bir şeye emek veriliyor yani, bir bedeli var bunun. O zaman ciddi anlamda şöyle bir söz verelim. Başaracağız, yapacağız, en güzel şekilde başaracağız. Niye böyle diyorum? En son bu ürün bittiği zaman ürünün duruşu var ya, size her şeyi ispat edecek. Ürün bittiği zaman şöyle ürünü kaldırıp içine baktığımız zaman ürün zaten size anlatacak bir şeyleri. O zaman tam anlamıyla böyle bir şeye söz vermek istiyorum. Yani sizinle beraber evet ben eğitimi vereceğim. Siz de bunu başaracaksınız. Asla teslim olmayacağız. Zorluklar olmayacak mı? Olacak. Bakın burayı da biraz fazla bırakıyorum. Önemli not. Önemli not. Bakın sırt payını biraz daha fazlalaştırdım. Neden? Provada eğer sorun çıkarsa diyelim ki dar gelecek. Çünkü çift kat telalı sıkı da olacaktır kumaş. Ben biraz daha arttırdım bunu. Normal çizgisi buradayken ben bu kadar pay verdim. Bakın mesela niye? Lazım olabilir. Şimdi hepsi lazım olacak zaten. Konuşacağız bunları. Ürün bittiği zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız değerli arkadaşlarım. Şu anda artık biz önce kalıbını çalıştık. Parçala böl mantığını yaptık. Şimdi şu anda şekilleri ortaya çıkartıyoruz. Şu an bütün şekiller ortaya çıkıyor. En son bakacağız ne olduğuyla alakalı. Ama şu 3 tane şu kuşaklarda değerli arkadaşlar ikiye katladıktan sonra şunu diyelim ki ben bir tanesini hemen alayım. Şöyle bir tanesini göstereyim. İkiye katladığımız zaman şunu beden üzerinde çıtlar yapılacak. Çıtlar verilecek yani beden üzerinde kesikler yapılacak. Şöyle kesikler yapılacak. Dönüşleri rahatlatmak için. Dönüşler muntazam olsun diye. Yani kusursuz bir iş yapacağız. Ve sonuçta gerçek anlamda vitrine koyduğumuz ürün, müşterimize giydirdiğimiz ürün jilet gibi duracak. Evet müşterimiz onu istiyor olacak. Bunu başaracağız beraberce. Şimdi kuşağımız da burada. Şimdi kalıpları alalım. Bu tarafa alalım. Değerli arkadaşlar. Şimdi kalıp mantığını, kalıbı bölme mantığı, astar ve dış ve iç çıkartma mantığını hemen en basit şekilde size anlatacağım. İşi bilenler kalıpların duruşuyla alakalı şu anda sizden yorum istiyorum ben. Kalıpların duruşu. Ustalığı konuşturalım şu anda. Şu anda sizin ustalığınıza ihtiyacım var. İlk bakış nasıl? Evet kalıp düzgün duruyor mu? Kalıplar düzgün duruyor mu? İlk bakışı istiyorum sizden. Şu anda buna da yorum yapmanızı istiyorum. Ustalar olarak, işi bilenler olarak.
İlk kalıp duruşu nasıl? Şimdi biz nasıl koyduk kalıbımızı? Üst parça 2 katlı tela, alt parça tek kat tela. Yani bu ne demek oluyor? Efendim siz bu kalıbı kaldırınca hemen altındaki parça çift kat telalıdır. Değil mi? Böyle bu. Çift kat telayı ön tarafa alalım, aşağı. Bunları yukarıya alalım. Arkadaşlar çift kat tela olanı aşağıya aldım. Tek kat tela olanı yukarıya aldım. Aynısını bütün parçalarımda yapıyorum. Üst 2 kat olduğu için şu an buradan 2 katı hemen bozmadan bu tarafa alıyorum. Buna da aynı işlemi yapıyorum. 2 kat olanları böyle çekiyorum. Buna da aynı işlem. 2 katları buraya çekiyorum. Evet. Şu anda bu çift kat tela dışarıya kullanacağım parça. Tek kat tela içeriye kullanacağım parça. Şimdi şunu da şöyle görelim. Kalıpların hepsini açacağız. Tam açacağız ki mantığını anlayacağız. Yani ne yaptık biz? Ne yaptık biz? Şu anda böl parçaları şu anda tamamen görmüş oluyoruz. Yani biz şu an buraya kalıbımızı koyduk değerli arkadaşlar. Şimdi şunu da yakayı da koyalım. Bu da kuşağı. Kuşağını da ön tarafına koydum. Kalıbımız buydu. Biz burada bunu aldık. Şu çift kat tel olan. Bunu da fark etmeyecektir çift kat tek kat. Ama bu da bizim yakamız. Bu da bizim kuşaklarımız. Çift kat olanları açıyorum şimdi. Hemen açıyorum. Ne elde ettik? Biz ne elde ettik? Bunu görmek istiyoruz. Bir. Hemen bunlarda hepsinde 2 kat var. Biliyoruz zaten. 2. Kalıp 2. Bu da hepsinde 2 kat olduğu için bakın yönler de hemen çıkıyor ortaya. Kalıp 3. Kalıpta olduğu gibi bakın şuraya bakın. Şu mantığın aynısıdır. Ama bu ne taraf? Sol taraf. Burada sağ tarafta var. Bu sefer tersi oluyor. Bakın bu da kalıp 4. Sırt olan parça. Bunu da hemen şuraya koyuyorum. Zaten şekilde aynen kalıptaki gibi ortaya çıkmış oldu. Evet. Şöyle kalıba bakalım. Evet. Kalıp yukarıda. Bu bunun dış parçası olacak. Bir de bunun yakası var. Yakayı da nereye takıyoruz? Buraya takılacak bu yaka. Yani şöyle takılıp burada en güzel şekilde görevini yapacak. Sorunsuz ve kusursuz. Heyecanlarımızı kaybetmiyoruz. Bu burada duracak. Şimdi bu bir parçanın bir de bu da bunun aslında. Bir tanesi onun bir tanesi bunun. Şimdi ben bunu da açacağım. Bir şeyleri göreceğiz. Şimdi ben de bunu buraya açacağım. Şu kolu alın. Şimdi arkadaşlar ben de bu sefer o alt taraf çift kat telalı olduğu için onu ayrı tutuyorum. Şimdi bunu da hemen burada açıyorum. Buna tekrardan ütüleyeceğiz. Bunu şu anda makine dikimi alacağız ama bakın mantık şu. Bu parçanın üstüne dikilir. Bu parçanın üstüne dikilir. Bu da bunun üstüne dikilir. Yani şöyle. Bu böyle dikilir. Gelir. Sonra bu da bunun üzerine aynı mantıkta. Bu da bunun üzerine aynı mantıkta dikilir. Ve iş bitirilir. Parçalar bu şekilde önce ayağa kalkacak. Şimdi ben hemen bunları alıyorum. Bakın arkadaşlar. Hemen bunları alıyorum. Bu şekilde başlayacağım. Ama ondan önce makinama geçmem gerekiyor. Mekiği tansiyonu ayarlayacağım. Bunun bir ayarı var. Yani kalıpta özellikle iğnenizin düzgün olması gerekiyor. Çatır çutur dikerken mesela bakın iğneye dokunduğu zaman ucu körelmiş. Ben hemen iğneyi değiştiriyorum. Tabii sürekli beden diken bir makinaysa veya değişkenlik gösteren bir makinaysa o size kalmış. DB12 tamam. 12 numara iğneyle dikeceğim. Şimdi sürekli beden diken bir makinaysa böyle iğneyi falan değiştirmenize gerek yok. Tabii tutup da bir boncuklu dikmeye çalışırsınız. Sonra farklı malzemeler dikersiniz. Sonra orada bir kasıntı iğnenin ucu giderse bize beden dikerken çıt 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 sesi duyarsınız. O sesi duyuyorsanız bilin ki iğneyi değiştirmeniz gerekiyor. Gelelim şöyle yaklaşın bana. Burada ip bakın ipin kendisi böyle çektiğimiz zaman böyle parmağımızın arasına hafiften batacak. Sertlik öyle. İşte biraz daha sertleştireceğim. Elim beyazlayacak. Bakın beyazlayacak bir sert yani. Çok yumuşak değil, çok sert de değil. Ama sert. Bakın ama şöyle bir ayar yapalım. Geliyor. Ama sert geliyor. Biraz daha sıkacağım. Şöyle. Bakın neredeyse etimin içine oturuyor. Yumuşak gelmiyor yani. Şöyle yumuşak gelmiyor. Şöyle test ettim. Bakın böyle sert geliyor. Tamam. Burada anlaştık. Tansiyonu sıktık. Onu da ayarladık. Şimdi burada da şöyle şu anda yumuşak. Bakın. Yine akmıyor ama
biraz yumuşak. Yani parmağımı şöyle koyduğum zaman bakın hiç izi bile olmuyor. Niye? Sert değil çünkü. Şu an mesela ben bunu çekiyorum. Sert değil. Ne yapıyorum? Biraz sıkıyorum bunu. Çok hafiften. Evet. Bakın şimdi ne oldu? Parmağım beyazlamaya başladı. Şöyle ipin iziyle alakalı. Tamam. İstersen bunu biraz daha sıkayım. Evet. Bakın biraz daha sert oldu. Tamam. Bu kadar yeterli. Biraz yani şöyle rahat gelmeyecek. Biraz sık kasılarak gelecek. Çok da kasılmayacak ama tabii ki. Siz onu ayarlarsınız tane tane. Ben şimdi burada yapıyorum bunları ama çok da dersi de sıkmak istemiyorum. Şimdi ben bu ayarlarımı yaptıktan sonra adım ayarlarımı da normal küçük tutuyorum. Size kalmış. Önce bir deneyin. Hangisi işinize geliyorsa, hangisini beğeniyorsanız onu yapın. Şimdi makinem benim beden dikmeye hazır. Şimdi ben bunu alıyorum. 2 numaralı kalıplarım bunlar. İkisini alıyorum. Sonra 3'ü alacağım böyle. Sonra 4'ü alacağım. İşi bitireceğim. En son omuzları da dikeceğim birbirine ama ne zaman provayı gördükten sonra, yani bu manken üstünde nasıl duruyor onu göreceğiz. Ondan sonra yakayı dikeceğiz. Şimdi ben bunu alıyorum. Hepsini birden şöyle açalım. Evet. Arkadaşlar bu ürünleri dikerken tabii ki bunlar kavisli olduğu için biraz da kontrol istiyor. Sağlıklı durmak istiyor yani. İki kumaşı şurada şu anda bakın mesela şunları ikisini ucuca getirdik. Burası ilk giren yer, yani kol evinden bağımsız olan. Bakın şöyle ucuca getirdim. Kalıbım nasıl duruyor? Yan duruyor. Yani tutup bunu böyle uğraşmayın. Kalıbınız böyle oturacak. Bakın yan duruyor. Bu böyleyse bu böyle duruyor. Bu buradan dikilecek. Sonradan döndürülecek. Bakın şöyle yan duruyor tam anlamıyla. Hemen geliyorum. Devam ediyorum buraya. İlk zigzağı attım ve başladım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir buradan göstereceğim size. Bu parça hareketli. Alt parça sabit mantığı. Şimdi hemen anlatıyorum. Bu parça hareketli. Bu parça sabit. Alıyorum bunu. Bakın 2 numaralı kalıbımı alıyorum. Ne kadar yakın tutarsam o kadar kontrol bende olur. Ne yapıyorum? Böyle şu anda alt parça sabit. Üst parçayı hareket ettirebiliyorum. Şöyle hareket ettirebiliyorum. Böyle bakın 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 bakın. Bu sabit. Bunu çeviriyorum yavaş yavaş. Parçama göre. Ama tabii ki bunu da oynayabiliyorsunuz ama bu hareketli olan parça. Bu sabit. Bu sabit olarak düz ilerler. Şimdi ben de bunu böyle buraya ekledim. Devam ediyorum. Şöyle tamamlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, kalıbımı elime aldığım zaman burada hiçbir potluk olmaması gerekiyor. Yani şunu görmem gerekiyor. Görüyor musunuz? Şu anda şöyle yukarıdan solumdan bakın. Şurada şu dikişlerin buralarının yuvalarının sağlıklı oturmuş olması gerekiyor. Böyle. Mesela şöyle bakalım. Gayet düzgün. Bakın hiçbir şekilde kayma yok. Niye? Hem ben bunu kontrol ettim. Yani bırakmadım, izin vermedim rahat oynamasına. Hem de dikerken de sakin diktim. Şimdi ben bunu buraya yaptım, bunu bıraktım. Hemen o bir parçayı alıyorum. O bir parçayı alıyorum. Aynı mantık. Şu an makinenin dikimi katı, sıkı. Şöyle anlayabilirsiniz. Görüyor musunuz? Gömülmüş. Hiçbir şekilde yani hiçbir şekilde boşluk vermemiş şekilde dikmiş. Yani bu da neye sebep oluyor? Bedendeki o çevikliğe sebep oluyor. Bakın çevik. Hemen bunu yerleştiriyorum bu sefer yan kulpu. 2 numaralı kalıbı. Bu sefer 3 numaralı kalıplarımı elime alıyorum. Zaten bunun mantığı da zaten bunu böyle dikmek değil mi? Bunun böyle oturması mantığı. Ne yapıyoruz? Bu sefer bunu böyle dikiyoruz. Sonra açıyoruz bunu. Şimdi bunu da aynısını bu tarafa yapacağım. Aynısını bu tarafa yapacağım. Bu normalde ben bunu nasıl istiyorum? İşte böyle oturması gerekiyor değil mi? Evet. Demek ki bu böyle çevrilip dikilecek. Devam ediyorum hemen hiç durmadan. Aynı kontrolü bunda da yapabilirsiniz. Aynı el kontrolünü bunda da yapabilirsiniz. Daha ustaca yapmış olursunuz. Size güveniyorum. Size güveniyorum, yapabilirsiniz. Evet. Bunu yaptık. Bakın dikişin kalitesini görüyor musunuz? Makinenizin tansiyon ayarını, mekik ayarını ayarlarsanız böyle pürüzsüz bir dikiş alırsınız. Bakın hiç kusur yok. Dümdüz olur. Bozulmaz da, yani hiçbir şekilde bir şey olmaz buna. Hemen buraya devam ediyorum. Bunu da buraya geliyorum. Aynısını arkadaşlar bunu da böyle dikmem gerekiyor ya. Hemen ben bunu alıyorum, böyle koyuyorum, dikimine başlıyorum. Şimdi bunu da buraya diktim. Şu parçayı manken üzerinde görmek istiyorum. Bu parça arkadaşlar, bu da 4. parça. Aynı mantıkta şunu da şuraya yatırıyorsunuz, dikiyorsunuz. Hiçbir özelliği yok. Tabii bu size zor gelirse hemen parçayı çevirin. Bu şekilde dikin. Hiç fark etmez. Size nasıl kolay geliyorsa. Yani şöyle alabilirsiniz hemen. Bakın böyle. Çevirebilirsiniz.
İlla o şekilde dikmenize gerek yok. Nasıl özgürseniz, nasıl iyi hissediyorsanız öyle yapın arkadaşlar. Hemen bu parçayı da bana dikiyorum. Ve tamamladım. Bakın mesela bu da 4. parçaydı. Şimdi ben onu hemen ne yaptım? Nasıl kolayıma geliyorsa öyle yaptım. Şimdi ben de bunu buraya hemen koyacağım. Aynısını bu sefer bunda da yapabilirim. 4. parça. Bu böyle koyulması gerekiyor. Bakın düz yer sırttır. Kavis yer yandır. Belki ek yeridir. Bu da buraya dikileceğine göre ben hemen şunu şöyle yapıp altına yerleştiriyorum. İstersen bakın böyle yaptım ya. Eğer bu beni rahatsız ediyorsa, bakın bu beni rahatsız ediyorsa hemen tuttum, çevirdim. Özgürüz. Ben nasıl istiyorsam öyle yapıyorum. Yani illa bir kanunu yok bunun. Şöyle devam ediyorum. Bu parçayı da ben buraya diktikten sonra işim bitecek. Evet. Buraya kadar her şey tamam. Ahmet Bey, tarlatanın şu kumaşı çıkartın şimdilik şunun üzerinden. Komplesini çıkartın. Heyecan dorukta göreceğiz. Şu tarlatanı da çıkartalım. Arkadaşlar hemen görelim. Kalıbımız nasıl olmuş mu? Ne oldu acaba? Şimdi ben bunu buraya oturturdum. Şimdi burada ben fazla bir parça bıraktım. Sırtta. Bunların hepsi oturacak yerine. Ben bakıyorum var mı bir şey beni rahatsız edecek bir şey. Tek rahatsız edecek şey belki şuradaki potluktur. Belki de çok az verecek. Verecek ama çok az da olsa verecek. O potluğu verecek yani o verev hatasını. Şimdi ben bunu burada düzeltiyorum. Evet. Şurada verecek bunu. Bu hata. Şimdi biz bunu görelim. Bitirelim. Ondan sonra konuşalım. Ver bakalım Ahmet. İğne ver. Şu önce yakayı oturtuyoruz. Çok kolay. Şu var ya bu. Bu buradaki hata. Şimdi biz bunu aşağıya indirsek yakayı indirmiş olacağız. Ama bizim yakamız düzgündü. Ne oldu? Bu sefer biz bunu böyle oturturursak bu sefer bir yerden çalmış oluruz. Ama gerek yok. Bunu hakkıyla önce yakayı oturtturun. Fazlalık neredeyse, hata neredeyse görünecektir. Şimdi biz bunu şöyle oturtturduk. Yapacağız. Hemen ön ortayı oturtuyorum. Ama şu anda bir şeyler kendini göstermeye başladı. Devam. Şimdi şöyle altı bele oturtuyorum. Zaten yeri belli. Alt tarafın doğru oturduğu belli. Şurada şu hata var ya. Evet, verev hatası. İşte dedim ya bozulsa da gideceğim diye yapacağım yani dedim. İşte orası burası. Şimdi biz burayı komple oturturalım. Şurada şöyle verev hatası alınmamış. Şöyle bir kulak olacak. Dediğim gibi bu hatayı bile bile şu anda uyguluyorum. Uygulamak zorundayım. Çünkü bu bilginin tamamen beyinlere kazılmış olması lazım. Ve birçok yerde de bu hata çıkıyor. Gerçekten var yani. Burası şöyle devam edeceğim. Şöyle bir oturtacağım önce kalıbımı görmek istiyorum. Oralarla alakalı konuşacağız. Sonra işte bir sonraki aşamada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Verev hatasını vermememiz için ne yapmamız gerekiyor? Bunları konuşacağız. Şimdi ben bunu buraya oturtacağım. Önemli olan şuranın düzgün, kalıptaki gibi düzgün oturmuş olması. Buraya oturtturdum. Şimdi geldim o bir tarafa. Aynı mantıkta bakın. Önce yakayı oturtturduğun zaman hatalar kendini hemen deşifre etmeye başlıyor. Bu da bizim işimize yarıyor. Kendimizi geliştirmemize, kendimizi toparlamamıza, verev hatasının ne kadar önemli olduğunu, işte orada ne yaparsak yapalım eğer bu hataya dikkat etmezsek sonucunun çok kötü çıkacağını, yani siz ne kadar onunla uğraşırsanız uğraşın güzel çıksın diye sonucun asla değişmeyeceğini, emeklerinizin boşa gideceğini bunları size söyleyecek. Neresi? Burası söyleyecek size. Şu yakanın, şu omzun kalkması hepsi verev hatasıyla alakalı. Bir de teramız da biraz sert olunca bakın burada bir verev hatası var. Normalde biz bunları alıyoruz ama şu anda almadık. Niye? Bunu gerçekten aşikar şekilde göreceğiz gözümüzle. Hata nerede? Tabii ben bunu gizlerim. Kaçırmam ama işin eğitim bölümünün sağlıklı olması gerekiyor. Ben de şu anda bunu sizinle beraber tamamlamış olayım. Yaka falan çok güzel. Her şey çok güzel. Omuzlar dahil. Her şey tam anlamıyla yani iyi. Hatta omuz provasına bile gerek yokmuş. Direkt ben bunu dikseymişim istediğimi alacakmışım zaten. Ama yine de biz omuz provasından bahsettik. Şimdi biz bunu müşterimiz olarak düşünüyoruz. Hemen ben bunu şuradan bir sabitleyeyim. Şuradan şurayı da iğneleyeceğim. Çok da uzatmayacağım. Bakalım nasıl olacak? Bu parça nasıl oturacak? Verev hatasının önemini burada bu beden bittiği zaman anlayacağız. Şu verev hatası olayı bu iki kulaktır. Kavis fazlalaşmış ve burada bu iş değişmiştir. Buradaki farkın şuradaki farkında verev hatasını gözden kaçırmış olarak düşünelim. Verev hatasına dikkat etmediğimiz için kalıbımızın burada da fark ortaya çıktı. Evet.
birçok şeyin birçok anlamı ve birçok mantığı var. Arkadaşlar şu anda burada verev hatası olan bir parça var elimizde. Bunu biz müşteri olarak düşünebiliriz. Bunu veya bir manken veya müşteri olarak düşünelim. Yani şu anda bu karşımıza geldi ve biz aldık bu parçamızı müşterimizin üstünde prova etmeye çalışıyoruz. Şimdi manken üzerinde bunu verirse müşteri üzerinde de verecektir. Kaçınılmaz son. Kesinlikle verecektir. Binlerce tecrübeden sonra bahsediyorum ben. Burada eğer bunu vermezse müşterinin göğsünü bu öpecektir. Vermediği takdirde yani biz aslında ne istiyoruz biliyor musunuz? Şöyle hemen şuradan bir germe yapacağım. Bakın izleyin. Önce şuraları bir iğneyle sabitleyeyim. Bakın. Şimdi bakın. Bunu aşağıya gerip arkaya gererseniz verev hatasını %50 yok edersiniz. Şimdi bak önce yakayı oturtuyorum. Sert iğneleri kullanıyorum bu sefer ki aşağıya doğru da inme yapmasın. Şimdi ben bunu buraya oturtacağım. Düzgün şekilde oturtacağım yani. İşi bitireceğim. Tabii bu hatalı ürün. Şu an ben bunu kendimce düzeltiyorum. Bir şeyleri gereceğim. Çünkü burada eğer düzeltir ütüyü yaparsak hatayı gizleyecektir. Ama bunu bir şekilde gelelim ütü yapalım. İçerisi kırıldı. Bunlara hiç gerek yok. Şimdi ben bunu buraya aldım. Bir de bunun yan tarafı. Gelin şimdi buraya. Bakın burada verev hatası var değil mi? Burası yani çok zorlar. Çünkü burada boşluk var. Burada boşluk var. Bunu ne yapıyoruz? Bunu buradan bu şekilde geriyoruz. Hem yana hem aşağıya. Biraz akıntılı oluyor. Biraz büyük oluyor ama olsun. Yani böyle durmasından iyidir. En son şu altlardan parça almanız gerekebilir. Gerek de olmayabilir. Bir bakalım sonuca. Hemen şöyle beraberce gidelim. Ama bu buraya mecburen böyle gergin şekilde oturacak. Ama biz baştan eğer biz bu hatayı düzeltmiş olsaydık oturtturmaz biz burada bunu alacaktık zaten. Bu şekilde de yormayacaktı bizi. Ama hatayı görüyorsunuz. Bunu dikkat edeceğiz. Yani bu yapıma dikkat edeceğiz. Tesettürlerde verir. Yani açıklarda verir. Bu bunun hastalığıdır. Vazgeçilmez hastalığıdır. Şimdi biz bunu buraya oturtturalım. Bakın. Şimdi buraya oturtturalım. Tekrardan biz bunu prova ediyoruz aslında şu anda. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi biz bunu buraya oturtturduk. Evet burası oturdu. Şimdi ben bunun ön taraftan germeyi yapacağım. Şöyle gereceğim. Bu sefer altlardan da çekip toparlamaya çalışacağım. Ütüyü yapmadan önce. Verir vermez o ayrı bir olay. Ama burada mesela böyle sıkıntılar vermeye başladı. Çözeceğiz. Bakalım şunu aldıktan sonra. Bakın yine illa kendini burada atmak istiyor. Biz de hiç zorlamıyoruz. Germeyi yapıyoruz. Fazlalığı buralardan alacağız. Prova olarak düşünelim ama biz verev hatasını düzeltmiş olsaydık bu kırılma olmayacaktı. Bu hatalar olmayacaktı. Bu hata olmayacaktı. Sadece ne kadar biliyor musunuz? Yani toplamda 4 santimlik bir parça bu. Buradan çıkan o verev hatası 4 veya 5 santim iki taraftan bahsedersek. Onu aldığımız zaman ürünün hayatı değişiyor. Buraya bu kadar gelmek zorunda kalmıyorsun. Burada kırılmalar olmuyor. Her şey buraya bağlı. Yani bu hataların hepsi buradaki ufacık minicik bir verev hatası gözümüzden kaçtığı zaman bunu veriyor. Normalde bunun oturması gereken şekil dümdüz şekilde budur. Bu sefer buradan veriyor. İstersek biz bunu buradan alabiliriz. Şu anda bunu buradan alıp düzeltebiliriz ama biz bu eğitim olduğu için bunu burada yapmamamız gerekiyor. Yani işi zamanında yapmamız gerekiyor. Zamanı geldiği zaman. Şimdi biz bunu buraya alalım. Bir şeyleri şu an düzeltmeye çalışıyorum. İyi düzelecekti. Yani onun anlayacağı dilden konuşuyoruz. Burayı düzeltmiş olduk. Biraz da olsa aldık, hafiflettik. Şu an burası tamam. Gergi tamam. İğnelemeyi yaptım, bitirdim. Şimdi bunu da tekrardan buradan şurayı bu sefer kısa tutalım. Şurayı şuraya oturtalım. Böyle. Omuz başından yiyeceğiz mecburen. Şunu alayım. Orayı aldık. Belli başlı şeyler değişecek şu anda. Şöyle düzgün şekilde. Dediğim gibi siz bunu ütüye nasıl sokarsanız öyle alacaksınız sonucu. Yakadan düzeltiriz biz de. Yakadan alacağız. Göze küçük gelen bu hata arkadaşlar göze küçük gelen bu hata bakın neler yapıyor. Yani çok ufak bir şey ama bozuyor yani bir şeyleri yok ediyor. Şimdi biz bunu buradan hemen omuz provasını da alacağız. Yani bir şeyler kesip biçeceğiz yani bu tarafta. Sonra onu karşıya yatırıp ona göre yapacağız. Şimdi biz de bunu şurada bakın normalde bu kadar değildi. Ama şu hatadan sonra bir şeyler nasıl değişti? Alayım onu. Bir şeyleri düzeltiyorum. Düzelte gidiyorum şu anda. Elime dikkat edin. Konuştuğumuz konulara dikkat edin. Hiçbir şey boşuna söylemiyorum. Önemli tecrübelerden sonraki aşamalardan bahsediyorum. Evet bakın gerdim. Fazlalığı ne yaptım? Böyle toparladım. Buradan verdim. Şurası biraz kesilecek tabii ki. Ama sonuç olarak da bakın verev hatasını %100 kaybedemedik zaten. Şurada hala bir boşluk var. Normalde bu nasıl olacaktı biliyor musunuz? Böyle. Normalde böyle boşluksuz, havasız oturması gerekiyordu ama şu anda o verev hatasından dolayı %50 kaybettik. %50 de şu anda bizim işimize yarayacaktır. Şimdi biz bunu oturtturduk.
şöyle bakın, bu böyle tam anlamıyla böyle oturması gerekiyordu. İşte verev hatasını almadığımız için de burayı düzeltmedik. Tabii biz bunu bırakalım. Biz bunu bırakalım şu anda. Şu anda biz keseceğimiz yer varsa şöyle bakalım. Burada oturtacağımız yerler de var. Eğer biz tek taraf kesersek bunu daha sağlıklı bir iş yapmış olacağız. Yani ne demek istiyorum? Tam bunu bu taraftan işlemi yap. Ondan sonra getir o bir taraftan o işlemi yap. Yani diyorum ki efendim ben burada omuz payında, dikiş payımda eğer burada her şey tamamsa hemen bunu al, bunu buradan kes. Müşteriyi provadaymış gibi düşün ama biz bunu eğer verev hatasına dikkat edersek bunların hiçbiri olmayacak. Evet, bakın bu. Şu an bu verev hatasının etkileri, bilginiz olsun. Olmadı sizin için bir tane daha tesettür beden çalışırım. Verev hatasının alınmış şeklinde görürüz. Nasıl verev hatasını oradan nasıl alacağız? Bir onu yapalım değil mi? Sizi de üzmeyelim. Bir tesettür bedeni tekrardan çalışalım. Tabii bu hale getirene kadar. O bir önemli değil. Şimdi ben bunu buradan yaptım. Tamam. Şimdi bir tane de şuradan enseyi ne kadar istiyorsunuz siz? Bu kadar istiyorsunuz mesela. Enseyi bu kadar istiyorsunuz. Hemen alın bunu. Şuradan devam edin. Bu kadar. Burası hazır. Şurası hazır. Her şey hazır. Yaka da gayet güzel öpüyor burayı. Çok da güzel duruyor yani. Tamam. Çok da fazla oynamaya gerek yok. Tabii burası biraz kayacak. Onlar düzelecek. Gerisi tamam. Şimdi alacağız bu tarafı. Bu tarafı alacağız. O bir tarafı yatırıp buna göre kesimini yapacağız. Şu andan itibaren burada işimiz bitti. Hemen geldik arkadaşlar. Bunu şöyle. Kestiğiniz tarafı unutmayın. Bizim için şu anda neresi önemli? Şurası önemli. Şu kol evinin oturmuş şekli önemli. Çünkü o bir taraflar hep şekilleri değişti, kesildi. Şimdi ben bunu buraya oturtuyorum. Bakın hemen şekil çıkıyor. Nerelerden kesilmiş? İğne alayım lütfen. Hemen şurayı iğneliyorum. Sabitliyorum yani birbirine. Bakın kol evinden yola çıktım. İşlemi hemen buradan bulabiliyorum. Çünkü burayı kesmedim. Hemen şimdi burayı yaptıktan sonra şimdi benim neye ihtiyacım var? Ben enseyi de kestiğim için şu anda bu alttan sabitlenmesi gerekiyor ki dengeyi bulsun diye. Yani şu iki dikiş şöyle burası birbirine gelecek. Sonra bu uç tarafından burayı da sabitliyorum. Sonra burayı yukarı doğru çıkıyorum. Bakın fazlalık ne oldu? Burada hemen kendini belli etmiş oldu. Ne kadar kesileceği ile alakalı. Hemen şurayı iğnele. Şimdi ben de bunu şu anda bu şekilde oturtturdum. Her şey tamam. Buradan bunu sabitledim. Burası neresi? Sırt bölümü. Ben bunu kestiğim için şimdi makasımı alayım. Hem siyah makasımı. Bunu buradan kesiyorum. O birine göre uyarlıyorum. Bunu da aynı mantıkta şuradan şu fazlalığı alıyorum. Şimdi bunu yaptık. Biz şu omuzda da bir şeyler aldığımız için şimdi ben bunu aynen buraya bu sefer aynı mantıkta bunu da buraya yatırıyorum. Kol evini baz alarak çıkıyorum yukarı. Evet, buradaki farkı görebiliyorsunuz. Ciddi bir fark var. Şimdi ben bunu hemen buradan sabitliyorum. Buradaki farkı ortaya çıkarttım. Şimdi bunu aldıktan sonra da alt tarafı da sabitlerseniz şöyle alt tarafı da ucuca getirir de bunu birbirine sabitlerseniz üst ortayı da bulma ihtimaliniz var. Bu dikişler de birbirine geldiğine göre şurası da belli. Bakın burada hemen fark ortaya çıktı. Ama burayı da sabitliyorum. Şöyle yukarı doğru atın fazlalığı. Şöyle şuradan tutun, atın yukarı doğru. Zaten burası size evet. Ve bunu da buradan alacaksınız. Bu sefer ne oldu? Biz karşılıklı entegrasyon yapmış olduk. Şimdi bunu o bir iç parçada nasıl yapacağız? Birçok yöntemi var. İsterseniz onu da dikersiniz. Bunu ilerletmeden, bakın bunu ilerletmeden isterseniz onu da dikersiniz. Getirirseniz böyle karşılıklı oturturursunuz. Tamam. Artık bu ilerlememesi gerekiyor. Çünkü bu işlem görmüş bir parça. Müşterimin provası. Siz bu müşterinin provası olduğu için artık evet bu ilerlemeyecek. Ama bir sonradan gelecek olan parça o buna entegre edilecek ve sonuç olarak temiz bir şey almış olacağız. Şimdi biz hiç durmadan bu dış, şimdi içini çalışacağız. Temiz askılık birit, yani bunun çalışması daha var. Bunlar nasıl yapılacak? Onları göreceğiz. Askılıkları nasıl çalışılacak? Hatta şimdi içine askılık taktığımız zaman da bileceğiz ki bu iç parça, o biri dış parça. Hadi buyurun şöyle alalım sizi. Hemen alalım. Arkadaşlar bunun ismi kimi yerler sıçan kuyruğu diyor. Kimi yerler birit diyor. İşte sırt bağlama ipi olarak geçiyor. Satendir kendisi. Ve şöyle bir malzeme. Tabii bunu biliyoruz ama yine de ben böyle göstereyim. Saten şu şekilde toplar halinde satılıyor. Şimdi arkadaşlar içeride bunu askının kaldıracağı bir sisteme ihtiyaç var. Nedir o? Birit. Şimdi birçok yerde gördüm. Bu arkadaşlar bedeni bitiriyorlar. Sonra getiriyorlar bunu ona dikiyorlar. Olur mu hiç? Hiç yakışır mı? Bunu niye beden bittikten sonra dikiyorsun arkadaşım? Niye orada pis bir manzara olsun da ben katlamayla uğraşayım, onu gizlemeyle uğraşayım? Müşterim bunu kaldırdığı zaman müşterim jilet gibi bir şey istiyor. Tabii bunu herkes yapmıyor ama yapanlar var. Bunu gördüm. Yorumum da onlara. Şimdi ben hiç uzatmadan şurada birit boyu 30 santimden 2 tane parça 30 santim 30-60 santimlik bir biriti şu anda kullanıyorum.
şöyle o tam ortadan ikiye böldüm mü 30'ar santimlik iki tane biriti hazırladım. Bunu nerede kullanacağım? Askılıkta kullanacağım. Şimdi aynı mantıkta az önce yaptığımız işlemde az önceki gibi aynı işlem. Sadece bunda iki farklar var. İşte buna balen takılacak, glop takılacak ama ne zaman takılacak? Tam prova bittiği zaman. Ütüsü yapılacak. Ondan sonra takılacak. Yani jilet gibi bir şey istiyorsak jilet gibi iş yapacağız. Şimdi ben bunu 2 numaralı kalıp elimde hemen bunu aldım, çevirdim yüzünü, getirdim bunu buraya. Bu şekilde entegresini yaptım. Böyle koyuyorum ve bunu dikmeye başlıyorum. Şimdi başlayalım. Şimdi bunu niye yapıyorum? Bakın bu kadar detayı sadece eğitim için veriyorum. Normalde bu kadar sürmez bu. Hızlı hızlı gider. Şimdi şöyle alıyorsunuz bunu. Buyurun gelin. Şurada 5 santim işaretini alıyorsunuz. Hop. 5 santim işaretini aldınız. İkinci kalıba. 2 numaralı kalıba. Ha isterseniz derseniz ki ya benim için fark etmez. Bir tarafı 7 santimden takayım. Bir tarafı 3 santimden takayım. Müşterim böyle tutsun onu. Bu size kalmış. Ama böyle bir şey hoş değil. Bilginiz olsun. Dediğim gibi şunun işaretini 5 santimden alın. Tamam. 5 santim işaretini aldık. İki tarafta aynı işlem yapılacak. Dediğim gibi siz eğer isterseniz ki müşteriniz gelip böyle tutsun böyle tutsun. Birini 7 santimden birini 5 santimden takın. Tabii bunu yapmayın. Sakın yapmayın. Yapmazsınız yani yine de böyle bir muhabbet oldu. Şimdi bunu arkadaşlar bunu aldık. İkinci kez uğraşmayalım diye aldık bunu. Normalde ben şeffafla takıyorum ama bu biraz ağır olacağı için belki şeffaflar kopabilir. Ben şeffaf askılı takıyorum abiye. Askılı. Şeffaf olan da daha çok yakışıyor ama burada aynı renkte bulduğum için hiçbirini rahatsız etmiyor. Alıyorum bunu. Bakın alıyorum bunu. Buraya iğnenin olduğu yere yüzü böyle gelecek şekilde bunu buraya hop takıyorum. Hatta birkaç zigzag atayım da bu askıdayken de patlamasın. Değil mi efendim? Böyle. Şimdi biz bunu buraya aldık diktik. Böyle bırakabiliriz. O bir 5 santimi de hemen hallediyoruz. Şu şekilde. Şöyle güzel bir sonuç elde ettik. Bu astar artık. Bu belli ki bu içeriye takılacak. Bu askılıktan belli. Bu astar olacak. O biri de 100 olacak. Hemen bunu alıyoruz. Hiç uzatmanın da bir anlamı yok. Hemen ortalardan. Bakın burada orta işareti zaten belli. Hemen bunu buraya. Hemen iğne alayım. İğne alayım hızlı. Hemen şöyle birbirlerine sabitliyorum. Hemen şu kol evlerini. Burada işlem yapılmadığı için sabitliyorum. Bakın zaten kendisi hemen çıkıyor ortaya. Farklar hemen çıkıyor ortaya. Bunu da yapıyoruz. Evet. Bakın fark hemen çıktı. Aynı işlemi bu tarafta da yapıyoruz. Şu kol evlerinde işlem yapılmadığı için hemen burayı sabitleyince kendisi gösteriyor kendini. Birden çok taktik gösteriyorum. Yapım mantığı. Hepsinden istifade ederseniz. Şimdi böyle farklı zamanda başka bir işlem. Artık o zaman siz kendiniz de türetmiş olacaksınız. Daha iyi yerlerde olacaksınız yani. Ondan sonra artık bir şeyler daha rahat ilerleyecek hayatımızda. O zaman nasıl güzeliz ama kelimesini unutmayın. Ve sizden sonra da nice nesillere bunu aktarın. Sadece eğitildik kaldık işte başkası öğrenir de ben ne yaparım falan lütfen öyle yapmayın. Herkes rakipleri olmazsa bakın eğer ben sizi şu anda sağlıklı eğitmezsem sizler iyi ustalar olmazsanız sizler beni geliştiremezsiniz. Aslında ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Karşıma binlerce benim mantığımda düşünen ve benden daha iyi geliştirecek olan bir kitle oluşturuyorum. Bu kitlede ne yapıyor? Ben bu sefer sizin işinizi görüyorum ya nasıl hoşuma gidiyor rengarenk. Bunun farklı bir zevki varmış. Bu arkadaşın farklı bir zevki varmış. Bu sefer ne yapıyorum? Siz bana yön vermeye başlıyorsunuz. Bu sefer de ne olmuş oluyor? Ben daha da başarılı olmuş oluyorum. Çünkü bende zaten zemin var. Bu sefer mücadeleyi de bırakmamış oluyorum. Şimdi bunu da aldım. Arkadaşlar şöyle. Bakın alttan sabitledim ki hemen burada şekil çıksın. Zaten burada şekil çıktı. Hemen burayı da öyle yapıyorum. Kol evinden bir ek. Hemen burada alttan da şu köşeden de alıyorum ki. Zaten alınca hemen hop kendisi çıkıyor yani ortaya. Neredeyse hazırız. Tamam. Şimdi ben sadece bu fazlalıkları alacağım. Alayım şunu da. Şurada gördüğümüz bakın 4 tarafta da fazlalıklar var. Burada da ensi de var. Şunu alayım. Bismillah başlıyorum. Ne olmuş oldu? Kalıbım hazır. İşlemler her şey hazır. Hiç uzatmıyorum. Hemen iğneleri çıkartalım Ahmet. Şunlar en son montalanacaklar. En son. Yani çok güzel bir şey yapacağız. Sonuçtan umuyorum ki herkes memnun kalacak. Provalar bitecek.
Her şey bitecek. Yaka her şey hazır olacak. Sırt payları alınacak. En son yaka takılacak. İkisinden de bahsediyorum. Bunlar hazır sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bunu alacağız. Bunları böyle dikeceğiz. Omuzları artık kapatacağız. Fazlalıkları arkadaşlar, büyük fazlalıklar olduğu zaman siz yakayı baz alın. Yakayı dikin. Fazlalığı kol evinden dışarıya atın. Tamam. Şimdi biz bir başlayalım. Bismillah. Arkadaşlar hiç uzatmıyorum. Bakın. Bu parça şu şekilde. Değil mi? Bakın görüyoruz hepimiz. Bu parça dış parça. Alıyorum bunu. Şu omuza dikiyorum. Hop. Burayı kapatıyoruz. Tamam. Şimdi ben bunu ilk işlemi yapıyorum. Hemen kapatıyorum şu omuzu. İlk kapamayı yaptım. Bakın ne yaptım? Fazlalık olunca dışarıya, o kol evinden dışarıya attım. Ben yakayı baz aldım. Yaka temiz olsun. Burayı dışarıya attık. İstersek içeriye de yapardık. Orayı da temizlerdik. Fark etmiyor ama ben yakayı tercih ettim. Yakayı temiz bırakmayı. Aynı işlem burada da geçerli. Hemen bunu alıyoruz. Bunu buraya dikiyoruz. Yine yakayı baz alıyorum ben. Yine yakanın temiz olmasını ön planda tutuyorum. Ve kol evinden fazlalığı atıyorum. Böyle hazır bir parça elimizde şu anda. Böyle bu şu anda giydirilecek mankene. Ondan sonra ütüsü yapılacak, gerilecek ve soğutulacak. Şu şekilde bakın. Taktık, hemen bunu buraya yerleştiriyoruz. Wow. Wow. Hemen kendini gösterdi. Bakın şu güzelliğe. Gerçekten hemen kendini gösterdi. Abi buranın böyle dar olduğuna bakmayın. Daha dikiş geldiği zaman bu açılacak. Şurası, buraya 1 santimlik bir dikiş geliyor. Dikiş gelince bu ne olmuş olacak? Bu böyle hop böyle kalkmış olacak ve yakada rahatlamış olacak. Şimdi ben bunu alıyorum değerli arkadaşlarım. Hemen şöyle önce yakayı bakın. Önce yakayı oturtuyorum yerine. Yaka oturmazsa hiçbir şey yapamayız. Hemen şöyle yakayı geriyorum. Yakayı gerin, gerisi kolay. Yakayı gerin sadece şurayı. Şurada yakayı gerin, yani şöyle düzgünce oturtturun. En son yani kendisi oturacaktır. Ben hemen yakayı geriyorum. Bakın çok önemli şeyler, biliyor musunuz? Bunu bana ne kadar sıkıntı çektikten sonra ben bunları öğrendim. Çok kendim başıma geldi, onu yap bunu yap. Biliyor musunuz? Yani top kumaşları düşünün. 10 top 20 top, bunları parçalaya artık sinirden bir şey başaracağım ya. Ben mesela bir şey yapmak istiyorum. Olmuyor, tekrardan kesiyorum. Olmuyor, günlerce, haftalarca, aylarca. O yüzden mesela bunları böyle oturturken bir şey çıkıyordu. Mesela potluk, bana takıntı oluyordu burası mesela. Ama sonradan anladım ki gerince bunlar oturuyor. Tabii bu herkesin başına gelecek şeyler. Bu tecrübeleri aldım. Şimdi karşınızdayım. Burada sorunsuz, kusursuz, çok güzel şeyler. Gerçekten çok güzel şeyler. Ve hiçbir hata çıkmadan bakın ben bunu buraya gereceğim, oturtturacağım. Bilen, görmek isteyen arkadaşlarımız için şu anda başımıza gelen şu olay, hani bir hata olur, sonra hatanın üstüne gidersin, sonra oradan bir kucak dolusu bilgiyle gelirsin ya. İşte şu o an. Şu hata, görüyor musunuz? Bakın. Düzelmeyecektir. %50 alabildik biz bunu. Düzelmez. Mümkün değildir. Verev hatası düzelmez. Verev hatasının sorunu tek bir yerden parçayı topladı. Yani tek bir yere veriyor hatayı. Şimdi iki kalıbı birden vermiş olsa evet bunu buradan alalım. Ama bu yine kalıyor. Bunu buradan da alsak bu sefer ne oldu? Gördünüz mü demek istediğimi, anlatabildiğim? Yani anlatabildim mi? Verev hatası tek bir parçanın üstüne odaklanıyor ve burası rahat duruyorken burası rahat durmuyor. Ve bunu toparlamanızı da izin vermiyor. Bunu eğer burada zorlar toparlarsanız kol eviniz açılır. Kol bu sefer göğüs ortasına doğru yaklaşır. Ürünü bozmuş olursunuz ve buradan sanki bir şey kasmış gibi şu bölgeden çirkin olur. Biz ne yapacağız? Bu hatayı düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğiz? Hepsini göreceğiz inşallah. Şu anda biz ama bunu mecburen %50 yiyebildik. Ötede de biraz düzelecektir. Biraz oradan da biz bir şeyler alacağız. Ama biz öncelikle şunu şöyle açacağız. Böyle aşağıya doğru devam edecek. Dikişler açılacak manken üzerinde. Sonra burada biraz işte bunu verecek. Maalesef böyle bir şey almış olacağız. Ama bunu nerede gizleyeceğiz biliyor musunuz? Ben bunu nerede gizleyeceğimi biliyorum. Ürün bitecek. Ondan sonra ben bunu kuşağın altına belki şöyle üstüne dantel getirir, bunu burada kapatırım. Bu dersin de sonuna geldik. Bugünün de sonuna geldik. Umuyorum ki bir şeyler ilerliyor değil mi arkadaşlar? Çok değerli bilgiler ilerliyor şu anda. Ve ben şu anda bunu da böyle bırakıyorum. Yeni bir günde daha iyi bir şekilde, daha pozitif şekilde hazırlanmış şekilde sizleri bekliyorum. Arkadaşlar bakın burası gayet bomba. Gayet bomba ve daha iyileri var. Bana güvenin, bana inanın. Allah'ın izniyle daha iyilerini yapacağız. Unutmayın, hayallerimiz kadar büyüyüz. İnandığımız kadar ilerleyeceğiz. Kendinize inanın, çok daha güzel şeyler yapacağız. Allah'a emanet olun. Yeni bir günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Bu videoların devamı için bu videoyu beğen, bir yorum yap, abone ol ve faydalanacağını düşündüğün arkadaşına gönder.